Tam köprünün ortasına doğru geliyorlar. Ben ateş ettim yukarı. Tüfekle. Dan diyorum, benim bakan falan yok. Yani ateşlemeyeyim falan. Ben zannediyorum elektrikli ateşleme yapacaklar. Köprü bir patladı. Başıma bir kaldırdım. 2 adet mavi göz bana bakıyor ama buraya kadar örtülü. Adı Fatima. Şimdiki eşim. Olay şöyle başlıyor. Amerikalı Bob Gallagher hocam, Vietnam'da en çok madalya alan bir Amerikan SAT komandosu. Benim telefon çaldı. Namık dedi, yine bir özel görev var, kabul eder misin dedi. Aynı görevimiz tehlikedeki gibi. İşte görevi anlattı bana. Rusların hükümdarlığını sürdürdüğü o Afganistan'da bir yere gideceğiz, Özbekistan'a. Özbekistan Javulzi diye bir Afganistan kasabasına geçeceğiz. Orada birilerini eğiteceğiz. Taşkent'ten bizi minibüse aldılar. O Javulzi dediğimiz Özbekistan sınırından Afganistan sınırına geçeceğiz. Ve orada bir kasabada, Javulzi diye bir kasabanın dışındaki askeri kampta birilerini eğiteceğiz. İşte eğitimler güzel sürerken ben yakın dövüş derslerine giriyorum. Harita pusu okuma, düşmana nasıl intikal edecekler. Onlara o dersleri falan verirken dedi ki Mike diye, Tony'nin patronu. Namık hocam dedi, bugün fast rope, halatla inişleri sen gösterir misin dedi, yüksekten, tepeden. Ben de tabii olur dedim. Havalıyız ya. Amerikalılardan çok giyeceksin onlardan. Ben onu öğretir ve yaparken ayağım bir çukura geldi, hafif böyle burkuldu ayağım. Hocam dedi köye gidelim dedi. Türk köyü var orada. Zaten Müslüman memleket. Gittik oraya, işte pansumana. Sultan Hemşire isminde çok güzel böyle Japon suratlı falan bir hemşire vardı. İşte ayağıma falan baktı. Dedi bunun röntgenini alalım. Hafif bir yırtık. Sonra onu böyle, bu ayak böyle, bunu böyle sardı. Alçıya aldılar. Bir daha ne zaman geleceğim ben. Bir hafta sonra. Yarın gelsem olmaz mı diyorum kıza. Sultan isminde çok güzel bir kız. Adı da Sultan Hemşire'yi kurtaramadık. Sonunda öldü kız. Neyse biz döndük gittik filan. Çalışıyoruz yine eğitimler. Ben oturduğum yerden anlatıyorum onlara. Fakat bizim bulunduğumuz köyden 3-4 kilometrelerden silah sesleri geliyor. Top sesleri geliyor, silah sesleri falan geliyor. Köyde biz rahatsızız, yani herhangi bir şey olabilir mi falan, baskın olabilir mi diyor o taraftan bu tarafa. Emniyette gidiyoruz. Yine Sultan Hemşire'ye gittiğimizde bir gün dediler bir hafta sonra alçıları alacağız falan. Ben yine topaldıya gidiyorum. Başıma bir kaldırdım, 2 adet mavi göz bana bakıyor ama buraya kadar örtülü, burnu da kapalı. Yalnız 2 tane mavi göz. Ben bir baktım, kız bana bakıyor, ben de ona filan. Tekrar bakıyorum, kız yine bana bakıyor. Ben bastonlar falan orada ya, gözükmüyor yani. Ayağa kalktım, müsaade istedim yandakinden. Dedim buyurun oturun. Kız geldi oturdu, adı Fatima, şimdiki eşim. Ondan sonra oturdu oraya falan, gayet güzel. Bu sefer ben aşağı ona bakıyorum, o yukarı bana bakıyor falan. Böyle çekildim, bastonlarımı aldım. Herkes bana bakıyor. Sakat ayakla Fatma'ya yer vermişim, tamam mı? Herkes ya adam diyor sakat. Kız da şaşırdı. Benim olduğumu bilmiyor, ayağımı sakat. Böyle alçılı ben indim. Kitapların satıldığı bir yere doğru gitti. Ben de yanına geldim. Topaldıya. Annesi orada alışveriş yapıyor, ona geldim. O da bana döndü böyle korkarak. Dedim ismin ne? İsminiz ne dedim. İsim. Ben dedim Namık. Senin isim ne? Fatima dedi, tamam mı? Tamam. Dedim biz ikimiz arkadaş, yarın dedim burada göl kenarında. Yok falan bir şeyler diyor ama ben anlamıyorum. Fakat Özbekçe biraz da anlıyor Türkçe ama anlayamıyorum yani. Sonra ben yazdım bir kağıt. Dedim tomorrow. 5 tomorrow sonra, 5 yarın sonra Cuma günü burada dedim. Saat diyorum 5, tamam mı? O anlamıyor şimdi. Saat 5'te dedi. Tomorrow. Saat 5 burada. Tamam, anlaştık. Yine eğitimler gittim falan, ben kısa keseceğim. Biz sınır ötesine geçtik bir gece. O çocuklara gece nasıl baskın yapıyor onu öğretiyoruz. Girelim mi dediler. 7 tane seçtim, çok iyilerden eğitilmiş. Siz 7'nizde girin, ben arkadan sizi backup yapacağım, destekleyeceğim diye.
7 kişi girdik arkadan. Biz köye geldik. Köyde yine olaylar falan oluyor böyle. Bir şey var, karışıklık var köyde yani. Anlamadığımız bir karışıklık. Sultan beni çağırdı, gittim. Oku bak bu kağıdı dedi. Zarf böyle. Bir okudum. Fatima'nın tanıdığıymış. Fatima onlara gelmiş. Oraya, onların evde kalıyorlarmış. Diyor ki şeyde, İngilizce yazdırmış. Diyor o gün bırakamadı annem babama, çok ayıp olur diye bırakamadım, gelemedim. Ondan sonra ben de çok isterdim gelmeyi falan diyor. Neyse geri döndük. Reşat koşarak geldi. Abi dedi karşı taraftan şey var dedi. Bu tarafa doğru bir akın var dedi. O gece yapılan olaydan, baskından sonra bunlar huylanıyorlar. Javulci denen yerde böyle bir hareket olduğunu, Amerikalı komando eğitmenlerle bizi Türk olduğumuzu bilmiyorlar. O köydeki belli grubu eğittiğimizi biliyorlar. Ondan sonra dediler bunlar bu köyü basabilir. Ne yapacağız? Dedik emniyet tedbiri alalım falan böyle bilmem ne. O öyleyken biz yine gittik. Fatima ile buluştuk falan. Ben Türkiye'deki adresimi verdim. Ondan sonra şurada beni bulabilirsin falan diye. Öyle giderken ben dönerken bir köprü var böyle. Bir dere akıyor. Oraya dönerken atış sesleri gelmeye başladı. Tam köprünün ortasına doğru geliyorlar. Ben ateş ettim yukarı. Tüfekle. Dan diyorum benim bakan falan yok. Yani ateşlemeyeyim falan. Ben zannediyorum elektrikli ateşleme yapacaklar. Köprü bir patladı. Sultan Hemşeri'nin o beyaz elbiseli ceset derenin su akmayan tarafına düşmüş. Ondan sonra onlar öyle giderken biz de şeyin öbür tarafına geçtik o ekiple beraber. Epey can aldık söyleme sahip. Geri kaçılanlar, çekilenler oldu. Geri döndük. Mayka dedi ki bu akşam hepimiz kaçıyoruz buradan. Ondan sonra köyün öbür tarafındaki işte Fatima Efendi dedim böyle gidiyoruz. Adres falan bilmem. Tamam dedi. Biz Reşat'la aynı minibüste Taşkent'e geldik. Bindik Özbek Hava Yolları'yla İstanbul'a geldik falan. Olay böyle devam ederken ben bir gün spor salonundayım. Programlar yazıyorum falan çalışıyorum. Kapıdan bir kız geldi ama artık o kapalı değil. Saçları açık. Böyle yine uzun bir kıyafet. Sen ne arıyorsun burada? Ben işte adres vermiştin ya geldim dedi. Ya ondan sonra ben böyle şokta tabii. Aldım onu gezdirdim falan işte anneme tanıştırdım. Kız kardeşim falan. Olay böyle 15 gün falan kaldı ve evlendik. Bugün Fatima ile evliyiz ve mutlu bir evliliğimiz var, devam ediyor.